Hiç düşündünüz mü? Savaşlar yalnızca cephedeki askerler, patlayan bombalar ve haritalarda değişen sınırlarla mı ilgilidir? Ya perde arkasında görünmez bir güç tüm bu felaketleri yönlendiriyorsa? Peki ya büyük savaşların asıl sebebi bildiğimizden çok daha karanlık bir plana hizmet ediyorsa? Bugün tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmış büyük savaşların ardındaki bilinmeyen tehditleri açığa çıkarıyoruz. Savaş, insanlık tarihi boyunca yalnızca toprak, ideoloji ya da milliyetçilik uğruna verilmedi. Her büyük çatışmanın arkasında çoğu zaman görünmez ve çok daha tehlikeli çıkar grupları vardı. Tarihteki pek çok büyük savaş, resmi tarihin anlattığı gibi tesadüfi ya da kaçınılmaz değildi. Aksine büyük şirketler, karanlık istihbarat örgütleri ve küresel güç odakları tarafından titizlikle kurgulanmıştı. Petrol, altın, ilaç ve hatta geleceğin teknolojileri için yapılan bu savaşlar milyonlarca insanın hayatına mal oldu ama perde arkasındaki gerçek asla tam anlamıyla açıklanmadı. Bu video savaşların yalnızca cephede yaşanmadığını, ekonomik lobiler, biyolojik tehditler, zihin kontrolü projeleri ve istihbarat oyunları gibi perde arkasındaki karanlık gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Asıl düşmanın kim olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Tarihteki büyük savaşların çoğunda en çok kazanan taraf kim oldu? Silah tüccarları. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Amerikan, İngiliz ve Alman silah şirketlerinin her iki tarafa da gizlice silah sattığı belgelerle ortaya çıktı. Örneğin bazı şirketler aynı anda hem Nazi Almanyası'na hem de müttefiklere mühimmat tedarik ediyordu. Bu dev şirketler için önemli olan kimin kazandığı değil, savaşın ne kadar uzun sürdüğüydü. Çünkü her uzayan gün milyarlarca dolarlık yeni sipariş anlamına geliyordu. Üstelik bu şirketlerin bazıları savaş çıkarmak için hükümetleri yönlendirecek kadar güçlüydü. Gazete manşetleriyle halk kışkırtıldı. Savaş yanlısı politikacılar desteklendi ve karşı çıkanlar ya susturuldu ya da hain ilan edildi. Savaşın gerçek galibi cephede kan döken asker değil, bu lobiler oldu. Orta Doğu'daki hemen her savaşın arkasında petrol olduğu artık bir sır değil. Ama pek bilinmeyen şey petrol şirketlerinin savaşları nasıl bilerek körüklediğidir. 20. yüzyılın başlarında İngiliz ve Amerikan şirketleri Orta Doğu'da ucuz petrol çıkarabilmek için yerel halkın birbirine düşman olmasını destekledi. Bazı istihbarat raporları aşiretler arası kavgaların arkasındaki bu büyük şirketlerin finans ettiği silah kaçakçılarının olduğunu ortaya koyuyor. Petrol sadece enerji değil, aynı zamanda jeopolitik bir silah olarak kullanıldı. Kim petrolü kontrol ederse dünya ekonomisini de kontrol ediyordu. Ve bu uğurda milyonlarca insanın hayatı hiçe sayılıyordu. Büyük savaşların birçoğunda cephede ölen askerlerin bir kısmının kurşunla değil, laboratuvar ortamında üretilmiş virüslerle öldüğü iddia ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Unit 731 adlı gizli biriminde insanlar üzerinde korkunç deneyler yapıldığı biliniyor. Ancak daha az bilinen bu deneylerin sonuçlarının savaş sonrasında ABD'ye transfer edilmesidir. Soğuk Savaş döneminde ise biyolojik silah üretimi öylesine ileri gitti ki bazı savaşlar adeta birer deneme alanı olarak kullanıldı. Kim bilir, bugün hala süren bazı savaşlarda da aynı oyunlar oynanıyor olabilir. Büyük savaşlar öncesinde küresel bankacılık sistemini yöneten elit ailelerin bilinçli şekilde ekonomik krizler çıkardığına dair çok sayıda belge var. 1929 Büyük Buhranı'nın İkinci Dünya Savaşı'nı hızlandırdığı ve bazı finans devlerinin bu krizden servet kazandığı biliniyor. Bu baronlar bir ülkenin savaş ekonomisine mecbur kalmasını sağlıyor, sonra da ona borç vererek daha fazla zenginleşiyorlardı. Bir ülke kaybetse bile onlar hep kazanıyordu. Çünkü savaş sonrası yeniden inşa süreçlerini de yine aynı finans devleri finanse ediyordu. Savaşlar sadece silahlarla değil, zihinlerle de kazanılır. CIA'in ünlü MK Ultra projesi, askerlerin ve halkın psikolojik olarak yönlendirilmesi için geliştirildi. Propaganda filmleri, yalan haberler ve radyo yayınlarıyla halkın algısı manipüle edildi. Bu projeler öylesine ileri gitti ki bazı askerlerin LSD gibi kimyasallarla zihin kontrolü deneylerine maruz kaldığı biliniyor. Savaş sadece cephede değil, insanların zihinlerinde de kazanılıyordu.
Bugün cephelerin çoğu altın ya da elmas için değil, nadir toprak elementleri için açılıyor. Akıllı telefonlardan füze sistemlerine kadar her teknolojide kullanılan bu metaller geleceğin en stratejik kaynakları. Afrika'daki iç savaşların birçoğunun arkasında bu madenler var. Görünürde etnik ya da dini çatışmalar gibi gösterilen bu savaşlar aslında dev teknoloji şirketlerinin geleceğini garanti altına almak için kurgulanıyor. Bazı tarihçiler Hitler'in savaş kararlarının okült tarikatlarla bağlantılı olduğunu savunuyor. Nazi Almanyası'ndaki Tuğul ve Vril tarikatları sadece ideolojik değil, mistik bir motivasyonla hareket ediyor. Benzer şekilde bazı liderlerin önemli savaş kararlarını almadan önce gizli tarikatlarla toplantılar yaptığına dair belgeler mevcut. Savaşın ardındaki motivasyon bazen tamamen akılcı değil, mistik bir kader inancı da olabiliyor. Birçok savaş aslında sahada değil, istihbarat masalarında kazanıldı. Yanlış istihbarat yayılıp ülkeler savaşmaya kışkırtıldı. Irak'ın işgali bunun en bilinen örneklerinden biri. Sözde kitle imha silahları gerçekçe gösterilmiş ancak hiçbir zaman bulunamamıştı. Bu taktik yeni değil. Tarihte birçok kez düşman ordusunun büyütüldüğü ya da hayali tehditler uydurulduğu ortaya çıktı. Gerçek düşman bazen hiç var olmadı bile. Gördüğünüz gibi savaşlar yalnızca orduların çatışması değildir. Perde arkasında ekonomik çıkarlar, gizli laboratuvarlar, finans baronları ve istihbarat oyunları gibi çok daha karmaşık dengeler vardır. Bizlere gösterilen resmi hikayeler genellikle bu büyük resmin sadece küçük bir parçasıdır. Tarihi anlamak için cephedeki askerlerin hikayelerinden fazlasına bakmamız gerekir. Gerçek, düşman bazen üniforma giymez. Masa başında oturur ve milyonların kaderini birkaç imza ile belirler. Peki sizce bugün yaşanan savaşların ardındaki görünmez eller kim? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum.